Afrika'nın küçük bir kasabasında öğrencilerine umut ve bilgi aşılayan bir öğretmen yaşardı. Adı Lydia'ydı ve yıllarca kasabanın ilkokulunda öğretmenlik yapmıştı. Lydia, öğrencileri için sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir rehber ve ilim kaynağıydı. Onun sınıfı, hayatın değerinin ve dayanışmanın öğrenildiği bir mekandı. Lydia öğretmen, öğrencilerine sadece derslerini öğretmekle kalmaz, aynı zamanda onlara hayatın değerini ve insanlara yardım etmenin önemini de öğretirdi. Her sabah kasabanın mütevazi okuluna gelen öğrenciler, öğretmenlerini beklemek için heyecanla sıralarına otururlardı. Ne var ki bir gün Lydia bir tayin haberi aldı. Bir başka şehirde öğretmenlik yapması gerekiyordu. Öğrencilerine bu haberi verdiğinde sınıfının büyük bir üzüntüye kapıldığını fark etti. Hatta aralarında ağlayanlar olmuş, kendisine sarılmış ve onun gitmesine izin vermek istememişlerdi. Bunun üzerine öğrenciler Lydia öğretmene son ders gününde özel bir sürpriz hazırladılar. Böylece çok sevdikleri öğretmenlerinin vedasını yapmak için okul bahçesinde toplandılar. Her öğrenci öğretmenlerine el yazısıyla yazılmış birer kart verdiler. Bu kartların her biri özel ve duygusal sözlerle doluydu. O da bütün öğrencilerine teşekkür etti ve onları sevgiyle kucakladı. Her öğrenci onun için hazırladıkları veda kartlarını ve hediyelerini verdiler. Sarah kartının üzerine şunları yazmıştı: "Öğretmenim, sizin sayenizde hayatta ne kadar güçlü olabileceğimi öğrendim. Sizinle geçirdiğim her an benim için bir hazine oldu. Size minnettarım." Jafari'nin kartının üzerinde de "Öğrencileriniz olarak sizin sayenizde birçok şey öğrendik. Sizi unutmayacağız ve daima sizinle gurur duyacağız" cümleleri vardı. Khadija kartının üzerine kendi resmini çizdi ve altına şunları yazdı: "Öğretmenimizin gökyüzü kadar yüksek hayalleri vardı ve bize de aynısını öğretti. Şimdi biz de onun gibi yükseklerde uçacağız." Bu kartlar böyle uzayıp gitti. Okulun eski binası bu kartların yazıldığı renkli kağıtlarla doluydu. Onun sıra dışı öğretmenlik tarzı öğrencilerin yaşamlarında kalıcı bir iz bırakmıştı ve şimdi onun öğrencileri üzerindeki olumlu etkisinin semeresini alıyordu. Veda anının sonunda bütün öğrenciler gözyaşları içinde ayrıldılar ama öğretmenleri için gurur duydular. Yıllar sonra bu öğrencilerin birçoğu kendi amaçları doğrultusunda yol aldılar. Ama öğretmenlerinin öğrettikleri değerler her zaman onların yanındaydı. Lydia öğretmenin ayrılışı onların hayatlarında unutamayacakları bir anı olarak kaldı ve onu her zaman minnettarlıkla hatırladılar. Bu öğrencilerden birisi de Zuri'ydi. O da diğer arkadaşları gibi Lydia öğretmenden aldığı ilhamla büyüdü ve bir Afrika kasabasında öğretmen olarak göreve başladı. Zuri, bulunduğu kasabadaki imkansızlıklara rağmen öğrencilerine Lydia'nın ona öğrettikleri kadar büyük bir sevgi ve kararlılıkla ders vermeye başladı. Yıllar geçtikçe Zuri'nin sınıfı kasabanın en başarılı öğrencilerini yetiştiren bir okul haline geldi. Öğrencileri Zuri'nin öğrettiği değerlere ve dayanışmaya saygı duyuyorlardı. Kasabalı Lydia'nın mirası Zuri'nin öğrencilerine de aşılanmıştı. Bir gün Zuri, öğrencileriyle birlikte emekli öğretmeni Lydia Hanım'a sürpriz bir ziyaret etmeye karar verdi. Kasabadan uzak bir yerde yaşadığı için yıllardır kendisini ziyaret edememişti. Lydia öğretmen bu ziyaretten çok memnun kaldı. Bilhassa öğrencisi Zuri'nin başarısını gurur ve mutlulukla gördü. Lydia ve Zuri uzunca bir süre sohbet ettiler
geçmişi hatırladılar ve geleceğe konuştular. Bu anlamlı ziyaret, Zuri'nin öğrencilerine Lidya öğretmenin mirasını hatırlattı ve eğitimdeki değerlerin nesilden nesile nasıl aktarılabileceğini gösterdi. Lidya'nın öğrencisi Zuri, kasabanın gelecekteki öğretmenleri içinde bir ilham kaynağı oldu. Lidya'nın mirası böylece kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam etti. Bu özel buluşma, eğitim ve dayanışma değerlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir hikaye olarak dilden dile aktarıldı.